Herkese merhaba, ben Hasan. Türkçe öğrenen yabancılar için açmış olduğum Let's Speak Turkish kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda 2 haftada bir sizler için seçmiş olduğum konularla alakalı podcastlar hazırlıyorum. Türk kültüründen Türkiye'de yetişmiş ünlü kişilere, Türkiye'de bulunan önemli tarihi yerlerden Türk diliyle alakalı konulara, ayrıca kişisel gelişim konularından ilginizi çekebilecek teknolojik konulara kadar farklı konularda bölümler hazırlıyorum. Amacım Türkçe olarak dinlediğiniz bir konuda anlama kapasitenizi arttırmak ve kelime dağarcığınızı zenginleştirmek. Kanalıma hala abone olmadıysanız ücretsiz bir şekilde abone olabileceğinizi hatırlatmak isterim. Bugün 13. yüzyılda yaşamış olan önemli bir Türk mutasavvıfı, düşünürü ve Alevi Bektaşi tarikatının kurucusu olan Hacı Bektaş Veli'yi konuşalım istiyorum. Kendisi Anadolu'daki hoşgörü ve sevgi anlayışının temel taşlarından biri olarak kabul edilir. Hacı Bektaş Veli'nin hayatı hakkında kesin bilgiler sınırlı olsa da onun kişiliği ve öğretileri Anadolu'nun sosyal ve kültürel dokusunu derinden etkilemiştir. Hacı Bektaş Veli'nin doğum yeri ve tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Horasan bölgesinde muhtemelen 1209 civarında doğduğu düşünülmektedir. Bazı kaynaklar onun Ahmet Yesevi'nin öğrencilerinden biri olan Lokman Perende'den eğitim aldığını belirtir. Ahmet Yesevi, Orta Asya'da Türk tasavvufunun önemli isimlerinden biridir. Ve Hacı Bektaş Veli'nin de bu geleneği Anadolu'ya taşıdığı kabul edilir. Hacı Bektaş Veli, Moğol istilası sırasında Anadolu'ya göç eden Türkmenler arasında yer almıştır. Anadolu'ya geldikten sonra özellikle Kırşehir'in Hacı Bektaş ilçesinde yaşamış ve burada düşünceleriyle geniş bir kitleye etkilemiştir. Hacı Bektaş Veli'nin öğretileri hoşgörü, insan sevgisi, eşitlik ve adalet ilkeleri üzerine temellendirir. Bu öğretiler Anadolu halk arasında hızla yayılmış ve Bektaşilik tarikatının temelini oluşturmuştur. Hacı Bektaş Veli'nin en önemli eseri olarak kabul edilen Makalat, onun tasavvufi düşüncelerini ve öğretilerini içerir. Bu eserde insanın kemale ermesi, nefis terbiyesi ve Tanrı'ya ulaşma yolları üzerinde durur. Hacı Bektaş Veli'nin düşüncelerinde 4 kapı, yani sırasıyla şeriat, tarikat, marifet ve hakikat ve 40 makam anlayışı önemli bir yer tutar. Bu öğretiler Bektaşi tarikatında temel doktrinlerini oluşturmuştur. Hacı Bektaş Veli, derin bir manevi anlayışa sahip olan bir mutasavvıf olarak birçok özlü söz bırakmıştır. Bu sözler onun insan sevgisi, hoşgörü, eşitlik, adalet ve ahlak üzerine olan derin düşüncelerini yansıtır. İşte şimdi Hacı Bektaş Veli'nin en önemli sözlerinden bazılarını ve anlamlarını sizlere anlatacağım. İlk olarak eline, beline, diline sahip ol sözüyle başlamak istiyorum. Anlamı insanın kendini kontrol etmesi gerektiğini öğütler. Eline sahip ol ile insanın başkalarına zarar vermemesi, beline sahip ol ile ahlaki değerlere uygun yaşaması ve diline sahip ol ile de sözlerine dikkat etmesi gerektiğini anlatır. Bu kişinin kendini arındırması ve nefsini kontrol etmesi gerektiğini vurgular. Bir diğer önemli sözü ise incinsen de incitme, yani hoşgörü ve sabrı simgeler. Hacı Bektaş Veli insanların birbirine zarar vermemesi gerektiğini, aksine sabırlı ve anlayışlı olmaları gerektiğini belirtir. Başkalarından zarar görsen bile senin kimseye zarar vermemen gerektiğini öğütler. Şimdi sırada benim de çok beğendiğim bir sözü var. Her ne arar isen kendinde ara. İnsanın aradığı her şeyin aslında kendi içinde olduğunu belirtir. Mutluluk, huzur, bilgi gibi değerler dışarıda aranmaz. Kişi bunları kendi içinde bulmalıdır. Bu söz insanın içsel yolculuğuna ve kendini tanımasına işaret eder.
Bu sözler Hacı Bektaş Veli'nin insan sevgisi, hoşgörü, adalet ve ahlaki olgunluk üzerine olan derin felsefesini yansıtır. Onun öğretileri sadece bireysel anlamda değil, toplumsal huzur ve barış içinde yol gösterici niteliktedir. Şimdi de her sene düzenlenen Hacı Bektaş Veli Festivali'nden bahsedeyim isterseniz. Hacı Bektaş Veli Festivali, Türkiye'nin Kırşehir iline bağlı Hacı Bektaş ilçesinde her yıl düzenlenen bir etkinliktir. Bu festival, Hacı Bektaş Veli'nin öğretilerini anmak, onun manevi mirasını yaşatmak ve Alevi Bektaşi kültürünü kutlamak amacıyla düzenlenir. Genellikle Ağustos ayında gerçekleştirilen festival, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen binlerce insanı bir araya getirir. Hacı Bektaş Veli Festivali sadece bir dini ya da kültürel etkinlik olmanın ötesinde barış, kardeşlik ve hoşgörü mesajlarını yaymayı amaçlar. Hacı Bektaş Veli'nin öğretilerine dayanan bu değerler festivalin ana temasını oluşturur. Katılımcılar Hacı Bektaş Veli'nin hayatı, düşünceleri ve Alevi Bektaşi kültürü hakkında daha fazla bilgi edinme fırsatı bulur. Festival boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenir. Çeşitli konferans ve paneller düzenlenir. Alevi Bektaşi müziği ve halk müziği konserleri düzenlenir. Bu konserler hem geleneksel hem de modern müzik türlerini kapsar. Alevi inancının önemli ritüellerinden biri olan semah, festivalde sıkça yer alır. Ayrıca Hacı Bektaşi Veli ve Alevi Bektaşi kültürünü yansıtan sanat eserleri, fotoğraflar ve el sanatları sergilenir. Hacı Bektaşi Veli Festivali günümüzde barış, hoşgörü ve kardeşlik değerlerini kutlayan bir etkinlik olarak geniş bir katılıma sahne olmaktadır. Bu festival, Hacı Bektaş Veli'nin mirasını yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak açısından büyük bir öneme sahiptir. Bölümün sonunda sizlere Hacı Bektaş Veli Türbesi'nden bahsetmek istiyorum. Bu türbe hem mimarisi hem de taşıdığı manevi değerler nedeniyle Anadolu'nun en önemli kültürel ve dini mekanlarından biridir. Hacı Bektaş Veli'nin vefatından sonra 1271-72 yıllarında inşa edilen türbe, yüzyıllar boyunca çeşitli eklemeler ve restorasyonlarla bugünkü haline getirilmiştir. Osmanlı döneminde de çeşitli padişahlar ve vezirler tarafından türbeye büyük önem verilmiş, birçok yapı eklenmiş ve restorasyonlar yapılmıştır. Hacı Bektaş Veli Türbesi bir külliye şeklinde düzenlenmiş olup içerisinde çeşitli yapılar ve ziyaret yerleri bulunmaktadır. Türbenin ana bölümleri şunlardır. Nadar avlusu, külliyenin giriş bölümüdür. Ziyaretçiler bu avludan geçerek türbeye ulaşırlar. Avluya girmeden önce büyük bir giriş kapısı bulunmaktadır. Üçler Çeşmesi. Avlunun içerisinde yer alan bu çeşme Üçler adıyla anılır ve ziyaretçiler buradan su içerler. Çeşme, Alevi Bektaşi inancında kutsal sayılan üçler kavramını temsil eder. Meydan evi. Külliyenin önemli bölümlerinden biri olan meydan evi, Alevi Bektaşi ritüellerinin yapıldığı ve cem törenlerinin düzenlendiği yerdir. Balım Sultan Hacı Bektaş Veli'nin müridi ve Bektaşi tarikatının ikinci piri olan Balım Sultan'ın mezarı bu türbenin içinde yer alır. Balım Sultan, Bektaşiliğin kurumsallaşmasında önemli rol oynamış bir figürdür. Hacı Bektaşi Veli'nin türbesi, türbenin en kutsal bölümüdür. Hacı Bektaş Veli'nin mezarının bulunduğu yerdir. Ziyaretçiler burada dua eder ve dileklerde bulunurlar. Mezarın bulunduğu oda oldukça sade ve manevi bir atmosfere sahiptir. Kırklar Meydanı. Türbenin bir başka önemli bölümü olan Kırklar Meydanı, Alevi Bektaşi inancındaki Kırklar inancını temsil eder. Bu bölümde çeşitli dini ve manevi etkinlikler gerçekleştirilir. Hacı Bektaş Veli Türbesi özellikle Alevi Bektaşi topluluğu için büyük bir manevi anlam taşır. Türbe yıl boyunca binlerce kişi tarafından ziyaret edilir. Ziyaretçiler burada dua eder, adaklar adar ve Hacı Bektaş Veli'nin manevi huzurunda dileklerde bulunurlar. Türbe aynı zamanda Alevi Bektaşi kültürünün önemli bir merkezi olarak kabul edilir. Bu nedenle Hacı Bektaş Veli ilçesi sadece türbenin bulunduğu yer değil,
aynı zamanda bir kültür ve inanç merkezi olarak da bilinir. Türbe ve külliye Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait mimari özellikler taşır. Klasik Türk İslam mimarisinin örneklerinden olan yapılar taş işçiliği ve süslemeleriyle dikkat çeker. Türbenin sade ve dingin atmosferi ziyaretçilerin manevi bir huzur içinde ziyaretlerini gerçekleştirmelerine imkan sağlar. Hacı Bektaş Veli Türbesi, Anadolu'nun derin manevi tarihine tanıklık eden hoşgörü ve barış mesajını yüzyıllar boyunca yaşatan önemli bir kutsal mekandır. Bugün anlatacaklarım bu kadardı. Şimdi merak ediyorum, Hacı Bektaş Veli'nin öğretileri hakkında ne öğrendiniz? Bu öğretiler hangisi sizin için en etkileyici veya düşündürücüydü? Hacı Bektaş Veli'nin değerleri ve felsefesi sizin kişisel veya toplumsal hayatınıza nasıl bir katkı sağlayabilir acaba? Podcast boyunca duyduğunuz sözler veya anekdotlar arasında sizi en çok etkileyen hangisiydi ve neden etkiledi? İşte tüm bu soruların cevapları ve kendi görüşleriniz için sizleri yorumlar kısmında bekliyorum. Ayrıca eğer kanalıma abone olursanız toplam 80 civarı birbirinden farklı konuda yapmış olduğum podcastleri dinleyebilirsiniz. Ayrıca bölümün sonunda transkripte ve önemli kelimelerin açıklamasına da ulaşabilirsiniz. Podcastlerin hemen hemen hepsinde Türkçe altyazı bulunduğunu da hatırlatmak isterim. Ayrıca Türkçe hariç toplam 8 dilde altyazıya ulaşabilirsiniz. Eğer kanalıma abone olma konusunda henüz karar veremediniz ve bir şekilde bana destek olmak istiyorsanız, bu durumda bu bölümü beğendiyseniz bir like veya yorum bırakabilirsiniz. Sizin için en fazla yarım dakika sürecek olan bu süreç, kanalımın daha fazla Türkçe öğrenen kişiye ulaşmasına yardım edecektir. Ayrıca yüzümde ufak bir tebessüme de neden olacağını hatırlatmak isterim. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın ve sağlıkla kalın.